Merhaba, Çatı Akıllı Fikirler Atölyesi'ne hoş geldiniz. Ben Yeşim Kabaca. Bu hafta biraz rahatsızım, o yüzden sesimden dolayı hepinizden özür diliyorum. Ne yapacağımızı sorarsanız ya da nerede olacağımızı sorarsanız şu an depomuzdayız. Burası bizim fazla eşyalarımızı toplamak için kullandığımız bir alan. Sizin için biraz düzenleyip alan açmaya çalıştım. Çünkü bu hafta solar panelli şarj cihazı yapacağız ve bu cihaz için biraz daha teknik donanıma ihtiyacım vardı. Dolayısıyla buraya geldim. Nasıl bir şey yapacağımızı sorarsanız her yere götürebileceğiniz ve telefonunuzu 6 saat güneşte beklettiğiniz paneller vasıtasıyla 2 kez doldurabileceğiniz bir şarj cihazı yapacağız. Bu şarj cihazı için bize 1,5 voltluk 5 tane solar panel gerekiyor. Şöyle göstermem gerekirse solar panellerimiz bu şekilde. Aynı zamanda devremizi topladık, tabi denedik daha önce. 2 adet karta ihtiyacımız var. Bu kartlar devrenin içindeki voltajı ayarlamamıza fayda sağlıyor. 2 adet lityum iyon pile ihtiyacımız var. Ve 1 adet USB porta ihtiyacımız var. Çünkü şarj cihazı bununla çalışacak. Yani telefonu şarj etmenin yolu bu portu kullanmaktan geçecek. Niye 2 adet kartımız var? Onu da kısaca izah edelim. Normalde pillerimizi şarj edebilmek için 3,5 voltluk enerjiye ihtiyacımız var. 3,5 voltluk enerjiyi panellerden 7 volt olarak aldığımız için bunu dönüştürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla birinci kartımız 7 voltluk enerjiyi 3,5 volta düşürüyor. Bu pillerin şarj olmasını sağlıyor. Arkasından gelen ikinci kart ise bize devremiz hakkında bilgi veren ışıklar içeriyor. Yani solar panellerde olduğu zaman üstündeki ışık yeşile dönüyor. Böylelikle biz pillerin artık dolu olduğunu ve telefonumuzu şarj edebileceğimizi ya da başka cihazlarımızı şarj edebileceğimizi anlıyoruz. Bu kartın ikinci bir fonksiyonu da şu: 3,5 voltluk enerji herhangi bir telefonu ya da akıllı cihazı şarj etmeye yetmediği için voltajın tekrardan yükseltilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ikinci kartımız bu yükseltilme işini hallediyor bizim için. 5-5,5 volt civarında bir enerji üretiyor. Dolayısıyla dönüştürdüğümüz enerjiyi bu portu kullanarak telefonumuza adapte ediyor olacağız. Bunları devre olarak böyle hazırladıktan sonra neye ihtiyacımız var derseniz bir tane kutuya ihtiyacımız var. Bu kutu bizim cihazımızı rahatlıkla taşımamızı sağlayacak olan kutu. Daha küçük bir şey de kullanabilirsiniz. Bana uygun olarak bu göründü. Dolayısıyla bunu aldım. Nedir derseniz lunchbox, yani çocukların işte bir şeyler yemesi için kullanılan kutulardan bunlar. Herhangi bir milyoncudan bulabilirsiniz bunu. Sert bir kutu olması faydalıdır. Böylelikle devre zarar görmez taşınırken. Kutumuz sert olduğu için içine kullanacağımız malzemeleri sabitleyebilmek için delikler açmamız gerekecek. Bu nedenle bir matkaba ihtiyacımız var. Matkabımı hazırladım arkamda. Bilmiyorum kadrajda şu an görünüyor mu? İkinci olarak neye ihtiyacım var? 3-4 adet kelepçe kullanacağım. Bunlar plastik kelepçeler, kablo bağlamak için kullanılır. Herhangi bir elektrikçiden satın alabilirsiniz çok rahat. Başka neye ihtiyacım var diye sorarsanız bir havyaya ihtiyacım var. Çünkü devreyi tekrardan ayırmam gerekecek. İkinci olarak cetvele ihtiyacım var. Ölçü almak için kullanacağım. Bir de tabii sıcak silikon tabancasına ihtiyacım var. Sıcak silikon tabancası parçaları yerleştirirken yapıştırma maksatlı olarak kullanacağım için gerekli. Eldivenlerimizi giyerek meseleye başlayabiliriz. Ben havyamı ısıtıyorum. Havyanın dışında neye ihtiyacım var diye sorarsanız son olarak söyleyeyim. Havya için eritme teli gerekiyor. Havya telini de çok rahat bütün elektrikçilerde bulabilirsiniz. Şöyle eldivenlerimi taktıktan sonra havyayla söküm işlemine başlayacağız. Havyamı önceden ısıtmıştım çünkü devreyi hemen sökmek istiyorum. Bir de burada şu an yakınımda maalesef fiş yok. Bu sebeple bu şekilde bir işlem yapmak zorunda kalıyorum. Şimdi burayı sökeceğim. Şu telleri ayırmam gerekiyor ki tekrardan devreyi bağlayabileyim. Evet, birinci telimi aldım. İkinci telimi de alıyorum. Şimdi alacağım, az kaldı.
Evet, ikinci telimi de aldım. Şimdi devam edelim. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Artı ve eksi kutupları karıştırmamanız gerekiyor. Beyaz kabloyu artı kutuptan çıkarttım. Mavi kabloyu eksi kutuptan çıkarttım. Dolayısıyla bunu buraya adapte ettikten sonra aynı bağlantıları yapacağım. Beyazı size yakın taraftan bağlayacağım. Maviyi kendime yakın taraftan bağlayacağım. Gördüğünüz gibi şarj aleti şu şekilde yerleştirebileceğim nitelikte oluyor kutunun üzerine. Solar paneller bu şekilde yerleşebiliyor. Şimdi bunlar arasında 2 tane delik açmam gerekiyor. Bu delikler için matkap kullanacağım ama öncesinde ölçüyü bir anlamak istiyorum. Yaklaşık olarak alttaki etiketle aynı hizada kalıyor benim açacağım delikler. Bir tanesini şöyle açacağım, diğerini şöyle açacağım, diğerini de böyle açmam gerekiyor. Evet, şu şekilde 2 tane karşılıklı delik açacağım. Dolayısıyla şu nokta benim delmem gereken nokta. Tabii bir de bunun aşağısında bir noktayı delmem gerekiyor. Buralardan kablo çıkışları sağlanacak ve solar panellere elektrik girişi yapılacak. Delme işlemi için doğal olarak matkap kullanacağım. Hadi bakalım deneyelim, yapabilecek miyiz? Bu tarz durumlarla karşılaştığınızda mutlaka kullanacağınız bir kerpeten olsun bu kenarda. Neyse ki atölyedeyim. Dolayısıyla benim böyle problemlerim yok. Şimdi çekerek şunu aldıktan sonra işleme devam edeceğim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi birinci deliğimi açtım. Aynı şekilde aşağıda ikinci bir delik noktam var. Orayı da açıyorum. Evet, bugün sanırım bu uçlar beni oldukça zorlayacak. Neyse, dediğim gibi bir kerpeten her şeyi halleder. Süper. İkinci deliğimizi de açtık. Şimdi devam edelim. Az evvel söylemiştim. Alt tarafında bu solar güneş panellerinin çift taraflı bantlarla ben bunları yan yana tutturdum. Dolayısıyla şimdi çift taraflı bantları açarak buraya yapıştıracağım. Burada bunu yapıştırırken dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Deliklerin üzerine lehim yapılacak alanların denk gelmesi. Eğer bunlar denk gelmezse o zaman lehim yapamazsınız. Lehim yapamadığınız için de parçalar hiçbir şekilde çalışmaz. Neyse ki bizim lehim noktalarımız tam denk geldi. Cetvel kullanmanın faydası bu. Arkasına havyayla bunların lehimlenme işlemini yapacağız. İç kısımda ne yapacağımızı sorarsanız pilimiz ve entegre kartlarımızın olduğu devre yerleşecek. Pillerin olduğu kısmın hareket etmesini istemiyorum. Dolayısıyla sabitleyici olarak şunlardan kullanacağım. Bu şekilde şöyle göstereyim size. Kablo kelepçesini taktım. Kabloların çıktığı yöne doğru çevirdim. Çünkü devrenin kablolarının bu tarafa gelmesini istiyorum ben. Ve şurada lunchbox'ın içinde 2 bölümün olmasından dolayı bir alanım var. Şu alana ben bunu sabitleyeceğim. Arkasından da devreyi sabitleyeceğim. Şuradaki alanı içeriden işaretliyorum. Dışarıdan da şurada. Şimdi siyahla boyadığım alanı matkapla güzelce deleceğim. Malzemelerin elimden kaymaması için eldiven giyiyorum. Siz eldivensiz çalışıyorsanız çalışabilirsiniz ama benim için biraz zor. Şimdi şuradan USB port için deliği açıyorum. Minik delikler açtım. Bu delikleri büyütmek için maket bıçağı yardımıyla biraz çalışacağım. Bir de ilave olarak buradaki led'i görebilmek için şuraya bir delik açacağım.
Arkasından da bunu havyayla elektrik devresini birbirine bağlayacağım. Delme işlemleri için matkap kullanıyorum. Nasıl yapacağımıza gelirsek şöyle göstereyim size. Şurada bir delik olması benim için yeterli olacak. Kart da buralarda dik duruyor olacak. Dolayısıyla delme işlemini gerçekleştiriyorum. Delme işlemini yaptık. Kartıma entegre edeceğim. Kartların önünden ya da arkasından havya ile lehim yapma şansınız var. Ben bu kartı bu şekilde yerleştireceğim şuraya. LED'i görebileceğim şekilde olacak. Arkasından da şu noktalardan çıkış alarak USB portu bağlayacağım. Çift taraflı bant kullanacağım. Çift taraflı bantı da şu şekilde keserek istediğimiz işlemi uygulama şansımız var. Burada küçük bir parçaya ihtiyacım var benim. Çok büyük olmasına gerek yok. Şuraya şöyle yapıştırdığım zaman işimi çözer diye tahmin ediyorum. Çift taraflı bantı da şöyle aldım. Şunu da tam da LED'i göreceğim şekilde. Evet, kartı böyle yerleştiriyoruz. Arkasından bunları da çift taraflı bant vasıtasıyla sabitleyeceğim. Şöyle bir taraftan mesela. Pillerimizi de şöyle çift taraflı bant yoluyla içeride kaymayacak şekilde sabitliyorum. Bu sabitleme işlemlerinin ardından yapmam gereken iki tane şey var. Bir tanesi, şimdi burada yapmam gereken USB portumu yerine yerleştiriyorum. USB portumu da yerine yerleştirdim. Şimdi burada USB porta çıkış vermem gerekiyor. Çıkış vermek için ne yapacağımı sorarsanız şurada iki tane uç görüyorsunuz. Bu uçlar kırmızı olan artıya, diğeri eksiye gelecek şekilde bunları lehimleyeceğim. Aynı zamanda buradaki çıkış uçlarından diğer karta giriş vermem gerekiyor. Şu şekilde bunları lehimleyeceğim. Bunlar da solar panel girişi için yukarıya gidecek. Yani yukarı derken nereden bahsediyorum? Şuradan bahsediyorum. Uçları biraz açacağım ki lehim yaparken rahat bir şekilde işlem yapayım. Uçları açmadan lehim yaparsak lehim tutmayacaktır. Bu ucu biraz açtım. Şimdi aynı şekilde biraz da şu ucu açacağım.